Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Testosteron tedavisine bir önceki videoda başladık, giriş yaptık. Bugün testosteron tedavisini nasıl yapıyoruz, kimlere yapıyoruz onu konuşacağız. Kadınlarda testosteron tedavisi neler sağlıyor, nasıl uyguluyoruz, kimlere testosteron tedavisi gerekli? Başlayalım efendim. Evet, öncelikli olarak bu hormonun eksikliği neler? Biraz onu hatırlayalım. Cinsel isteğinizde azalma varsa, halsizlik varsa, yorgunluk varsa, kas kaybı, kronik yorgunluk, güçsüz hissediyorsanız, kemik erimesi yaşıyorsanız ya da kemiklerinizde ağrılar varsa, ruh halinizde dalgalanma, kaygı, depresyon gibi sorunlarınız varsa, hafıza problemleri çekiyorsanız, konsantre olamıyorsanız bir konuyu odaklanmaya, çözmeye, okumaya ve kilo almaya başladıysanız, işte bu belirtilerden bir ya da birkaç tanesi varsa sizde o noktada testosteron seviyenizde eksiklik olabilir. Testosteron, serbest testosteron, total testosteron ve seks hormonu bağlayıcı globulin seviyelerinizin ölçülmesi için hekiminize başvurun ve doktorunuzla tedavi seçeneklerinizi değerlendirin. Şimdi bu tedavi seçeneklerimiz neler? Testosteron tedavisini biz nasıl yapıyoruz? Kadınlardaki testosteron tedavisi erkeklerde uygulanan testosteron tedavisinden biraz daha farklıdır ve onlarda uygulanan dozun 1/10 dozunda bir doz uygularız. Düşük testosteron seviyelerini dengelemek amacıyla kadına uygularız. Bu tedavi her kadına aynı standart dozda uygulanmıyor. Çünkü hastanın yaşı önemli. Bütün semptomlar var mı? Yoksa bir semptom mu var? Kadının serbest testosteron seviyesi nasıl? Genel sağlık durumu nasıl? Buna göre bir planlama oluştururuz. Yani al bu hapı git her gün bir tane iç, herkese aynı hap. Böyle bir şey yok. Kişiye özel, sağlık durumuna özel bir tedavi planı oluştururuz. Genel olarak biz testosteron tedavisinde neler kullanıyoruz? Birincisi testosteronun majistral şeklinde eczanede hazırlanan kremlerini, jellerini kullanabiliyoruz. Cildin üzerine sürülerek uygulanan bu formülasyonlar, özel formülasyonlar cilde sürülür ve testosteronun kontrollü bir şekilde kan dolaşımına geçmesini sağlar. Dozaj ayarlaması hassasiyet gerektirir. Bu önemli bir konu. Lipozomal testosteron kullanabileceğimiz gibi testosteron spiyonatı tek başına da kullanabiliyoruz. Bunu eczanede özel hazırlatıyoruz. Sizin kan seviyenize ve bulunan semptomlarınıza göre. Bu tedaviyi genellikle primer başlayacağımız gibi testosteron iğnesi sonrası tedaviye idame doz olarak yani devam olarak da kullanabiliyoruz. İkinci tedavi testosteron iğneleri. Bu erkeklere uygulanan testosteron iğnelerinden değil. Sakın aklınıza böyle bir şey gelmesin. Gidip de eczaneden alıp kendinize testosteron iğne yaptırmayın. Çünkü onlar hem yüksek doz hem de testosteronun kimyasal yapısı sizde bazı yan etkilere neden olabilir. Bunu tercih etmiyoruz. Yine testosteron spiyonattan hazırlanan belirli periyotlarla hazırlanan enjeksiyonları size uyguluyoruz ve hekim kontrolünde. Genellikle 15-20 gün arayla bacaktan uyguladığımız 3 doz sonrası krem ve jel formuna geçiyoruz. Neden önce enjeksiyon yapıyoruz? Çünkü seviye çok düşüktür, semptom çok fazladır. Hızlıca bir toparlama ihtiyacı duyuyoruz. Bir de testosteron peletleri dediğimiz cilt altına yerleştirilen küçük implantlar var. Testosteronun uzun süre kontrollü salınmasını, vücuda salınmasını sağlar. Bu kol altı implantlar gibi. Ama maalesef dünyada yaygın olan bu tedavi ülkemizde yok. Aslında güzel olurdu. Belki ileriki zamanlarda düşünülür, yapılır. Dördüncü olarak da oral yani ağızdan alınan testosteron tedavileri var. Ancak bunu ben genellikle tercih etmiyorum bu yöntemi. Çünkü ağızdan alındığı zaman ilaçlar mide, daha sonra emilir, karaciğere gider. Karaciğerden bir ilk geçiş etkisi vardır ve karaciğerden ilk geçiş etkisine bağlı pek çok yan etki yapabilir. Bundan dolayı da ben bu tedaviyi genellikle tercih etmiyorum. Ben ne yapıyorum? Birçok hekim arkadaşım da bunu yapar. Ya jel olarak başlarız, seviye düşükse yavaş yavaş artışa gideriz. Ya da önce ampul formuyla 3 doz 15 gün arayla uygulayıp daha sonra lipozomal testosteron formunda günlük 1, 2, 3 kişinin ihtiyacına göre paf uygulanarak gider. Peki bu pafı her yere sürer miyiz? Her yere süremeyiz. Özellikle vücudumuzdaki tüysüz olan bölgelere, boyun bir yanına ya da bir yanına, koltuk altının bir yanına ya da bir yanına uygularız. Göğüslere gelmeyecek şekilde uygulanır. Her gün sabahları 1 paf, 2 paf, 3 paf şeklinde. Bunu da eczaneye
özel hazırlatırız. Çünkü kişiye özel doz ayarlaması yaparız. Peki testosteron tedavisi size ne faydalar sunacak? Bunu konuşacak olursak, testosteron kadına ehil ellerde doğru bir tedavi uygulandığında birçok olumlu etkiyi göreceksiniz. Birincisi, cinsel isteğiniz artacak. Artık kocayla kavga etmeyi bırakacaksınız. Dengeler değişecek evde. Artık isteyen taraf kadın olacak ve orgazm fonksiyonlarını iyileştirecek. Yani daha önceden orgazm olamıyorsanız sizin orgazm olmanızı kolaylaştıracak. Daha hızlı orgazma ulaşmanızı sağlayacak. Daha yoğun bir orgazm yaşamanızı sağlayacak. Başka ne sağlayacak? Eğer yorgunsan, halsizsen, bitkinsen, içinde yaşam enerjisi yoksa, bir şey yapmak istemiyorsan, kolunu kaldırmak istemiyorsan, işte bunu ortadan kaldıracak. Kendinizi zinde, enerjik, dinç hissedeceksiniz. Bir diğer etkisi, kas gücünüzü artıracak. Eğer beraberinde spor yaparsanız, ağırlık egzersizleri gibi ya da başka spor aktiviteleri gibi kaslarınızın yeniden büyüdüğünü ve güçlendiğini, arttığını göreceksiniz. Ama bunu yapmıyor olsanız da zaten kas gücünüzü arttıracak. Kasta büyüme elde etmek istiyorsanız, özellikle spor yapan kadınlar için söylüyorum, o noktada testosteron size yardım edecek. Vücut direncinizi yükseltecek, bağışıklığınızı yükseltecek, kemik yoğunluğunuzu destekleyecek ve sizi osteoporoz dediğimiz o kemik erimesinden koruyacak, bu riski azaltacak. Ruh halinizi iyileştirecek. Duygusal dalgalanmalarınız varsa, ani iniş çıkışlarınız varsa, kendinizi melankolik, mutsuz ve iyi hissetmiyorsanız, size gerçekten bu anlamda ruh halini iyileştirerek pozitif sonuçlar verecek. Ve en önemlisi, diğer bir şey de kilo kontrolüne yardımcı olacak. Biz kadınların biliyorsunuz hep vardır o 2 kilo, 3 kilo fazlamız var ya, işte onu vermek noktasında testosteron tedavisi size yardımcı olacak. Ve unutmayın, her tedavide olduğu gibi testosteron tedavisini de mutlaka uzman bir hekim tarafından başlanması gerekiyor. Takip edilmesi gerekiyor. Öyle kafanızdan gidip de eczaneden hormon alamazsınız, başlayamazsınız. Hormonlar şakaya gelmez efendim. Evet efendim, bu kadar konuştuk. Hocam bu kadar faydalı olan bir şey. Evet, hemen gidelim yapalım, tedavi olmak istiyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Ama bazı yan etkileri var. Onun için de dikkatli bir şekilde bu tedaviyi uygulamak lazım. Testosteron tedavisinin yan etkileri var mı? Evet, dikkatli bir şekilde planlanmadığında bazı yan etkiler sizde ortaya çıkarabilir. Birincisi, cildinizde yağlanma yapabilir, akne yapabilir, hafif tüylenme artışı yapabilir ya da bu nadiren erkeklere uygulanan testosteron size uygulanmışsa sesinizin kalınlaşmasına neden olabilir ve ruh halinizi düzelteceğine, ani iniş çıkışlara, duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Açıkçası şimdiye kadar uyguladığım tedavilerden hiçbirinde bu yan etkileri ben hastalarımda görmedim. Çünkü takiplerine düzenli geldiler, seviyelerini düzenli takip ettik ve ona göre bir planlama yaptık. Yani kısacası bu yan etkiler doz ayarlamalarıyla, takiple, hekim kontrolü altında ise genellikle gerçekleşmez ya da kontrol altına alınabilir. Ancak kontrolsüz testosteron kullanımı asla önermiyorum. Altını çizerek söylüyorum çünkü görüyorum ki spor merkezlerinde kadınlara da artık kafalarına göre eğitmenler basıyorlar testosteron ampulleri. Sakın klitoral megali, ses kalınlaşması, bunlar ne yazık ki bazen geri dönüşsüz olabiliyorlar. Onun için de hekim kontrolünde lütfen bu tedavileri olun. Kime uygulamayacağız? Yani testosteron herkese yapılabilir mi? Bunu konuşacak olursak kimlere uygun değil. Birçok kadına fayda sağlasa da bazı durumlarda, bazı kişilerde uygulamıyoruz. Sakıncalı olabilir. Neler bunlar? Bunları konuşalım istiyorum. Birincisi, doktor onayı olmadan testosteron tedavisi başlanmışsa bunu önermiyorum. İkincisi, hamileyseniz, bebek emziriyorsanız, meme kanseri geçmişiniz varsa ya da hormonlara bağlı vücudunuzda başka bir kanser geçmişiniz ya da mevcut hali hazırda kanser varsa, karaciğerinizde hastalık varsa, böbreğinizde hastalık varsa, aşırı derecede yüksek testosteron seviyeniz varsa size bu tedavi uygulanmaz. Bu gibi durumlar varsa daha doğal hormon dengeleme tedavileri dediğimiz tedaviler var. Adaptojen bitkiler var, adaptojen destekler var. Ashwagandha gibi, radiola gibi bu tarz desteklerle tedavi alternatiflerini değerlendiririz. Herkese testosteron uygulamayız. Kısacası testosteron tedavisi kadın sağlığında yepyeni bir pencere açıyor. Yeni bir dönem başlıyor ve kadınlar, sevgili kadınlar, testosteron eksikliğini göz ardı etmeyin. Bunu önemseyin. Hekimler bu konuda yeni bilinçleniyor. Bu bir sorun olsa da doğru bir teşhisle, doğru tedaviyle yaşam kalitenizi artıracak, kendi enerjinizi yükseltecek, cinsel isteğinizi artıracak bu tedavi için
mutlaka araştırma içine girin. Cinsel isteğiniz azalmışsa, kronik yorgunluk yaşıyorsanız, depresyon belirtileriniz varsa hormon seviyelerinizi kontrol edin. En uygun tedavi seçeneğini değerlendirin. Hekiminize başvurun efendim. Unutmayın, kadın sadece östrojen demek değil, sadece progesteron hormonu demek değil. Testosteron da tıpkı diğer hormonlar gibi vücudumuzda gerekli bir hormon, hayati öneme sahip bir hormon. Doğru dozda, hekim kontrolünde yapılan tedaviler fiziksel ve ruhsal sağlığınızı direkt etkiler ve sizi destekler. Enerjik, güçlü, mutlu yaşam için pozitif olmanızı sağlar diyorum ve burada bir konunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Testosteron gerçekten çığır açacak bir tedavi. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle 40 yaş sonrası kadınların %90'ın üzerinde eksiklik görülüyor. Ama daha erken yaşlarda da başlayabilir. Az önce bahsettiğim belirtiler varsa mutlaka seviyenizi ölçtürün efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı, merak ettiğiniz konuları aşağıya yorum yazmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.